Merhabalar. İnternette film ya da kısa film nasıl yapılır diye araştırdığınızda mutlaka bazı cevaplara ulaşacaksınız. Ben bu videoda hem en basit hem de en eksiksiz haliyle bu süreci size anlatmaya çalışacağım. Bir filmin yapım sürecini en genel anlamda dörde ayırabiliriz. Geliştirme süreci, hikayenin fikir aşamasından senaryo aşamasına kadarki süreci içerir. Önce bir iki cümlelik bir fikirle bir hikayenin tonu, anlatmak istediği şey ifade edilir. Sonra bir iki sayfalık bir taslak, sonra hikayenin detayları yavaş yavaş oluşturulur ve tretman dediğimiz bir forma ulaşılır. Tretman bir hikayedeki önemli olayların anlatıldığı düz yazıdır. 10-20 sayfa veya daha uzun olabilir. Diyalog içermez. Bazı detaylar atlanabilir ama yavaş yavaş senaryoya yakın bir şeyler ortaya çıkar. Bir hikaye tretman halindeyken bile ön prodüksiyon başlayabilir. Ancak çoğu zaman senaryo tamamlandığında ön prodüksiyon olur. Senaryo aşaması, geliştirme aşamasının en uzun sürecidir. Bir senaryo yazarı tarafından pek çok düzenlemeye uğrayabilir. Baştan yazılabilir veya yapımcı, yönetmen ya da başka yazarlar müdahale edebilir. Senaryo tamamlandıktan sonra hikayenin film olabilmesi için senaryonun yapımcılara pazarlanması gerekir. Bu işi yapan senarist de olabilir, senaryoyu yazan yönetmenin kendisi de olabilir, bazen ise belirlenmiş bir hikayeyi yazması için bir senaristle anlaşılır. Senaryo yapımcılara kavuştuğu vakit ön yapım başlar. Bu süreçte önce senaryonun dökümünün yapılması gerekir. Filmde yer alacak oyuncu, dublör, figüran, aksesuar, özel efekt, araç, hayvanlar, kostüm, makyaj, saç, kamera ekipmanları, ses, müzik gibi gerekli öğeler belirlenir ve bunların temini için çalışmalar başlar. Bununla paralel olarak çekimi kolaylaştırmak ve çekim sırasında tüm kamera arkası ekibinin birbiriyle uyum halinde olabilmesi için senaryo kullanılarak filmin çekim senaryosu, plan listesi yönetmen ve görüntü yönetmeni tarafından oluşturulur. Plan listesi storyboard çizilmesi için gereklidir. Storyboard filmin çekilmeden önce görselleştirilmesi için çok önemlidir. Birkaç dakikalık diyalogsuz bir kısa filmde dahi bu dokümanların çekim öncesi hazırlanmış olması çekim aşamasını çok daha kolaylaştırır. Hataların ve vakit kaybının önüne geçer. Benim tavsiyem bu aşamaları bir kısa filmde dahi kesinlikle atlamayın. Film için oyuncu seçmeleri yapıldıktan sonra yönetmenle oyuncular önce sadece okuma şeklinde, sonra canlandırmalı provalar yapar. Yine bu sırada eğer varsa filmin setlerinin inşası başlar, setin tasarlanması ve dekore edilmesi yapım tasarımcısı, sanat yönetmeni ve yönetmenin liderliğinde olur. Filmde set harici gerçek mekanlar da bu sırada araştırılıp yönetmenin beğenisine sunulur. Beğenilen mekanlar için gerekli izinler alınır. Bütün mekanlar onaylanıp set tasarımı tamamlandığında yapım takvimi çıkarılır ve kimlerin hangi günlerde çalışacakları, hangi set ve mekanlarda hangi günler çekimlerin yapılacağı belirlenir. Yapım takvimi filmin bütçesini aşmamak ve zamanı en verimli şekilde kullanmak için oldukça önemlidir. Filmin yapım ya da prodüksiyon süreci başladığında ise yapımda henüz yer almayan diğer ekip üyeleri de bulunarak çekim aşamasına başlanır. Günlük yapılan çekimler sonrası elde edilen ham görüntüler yönetmen, görüntü yönetmeni, kurgucu gibi kişiler tarafından izlenilerek yapılan çekimlerde varsa sorunlar belirlenir, oyuncuların performansları ve sahnedeki diğer detaylar değerlendirilir, gerekliyse yeniden çekimler planlanır, kurgu ve yapım sonrası için gereken işlemler için notlar alınır. Bütün çekimler tamamlandığında ise yapım süreci tamamlanmış olur. Yapım sonrası süreç başladıktan sonra çeşitli sebeplerden tekrar çekim yapılabilir. Ancak bu oyuncuların takvimi ve bütçe kaygılarından dolayı son başvurulan seçenektir. Bir kural değildir ama kısa filmler ortalama 2 dakika ile 15 dakika arasında olurken uzun metraj filmler en az 70-80 dakika veya daha uzun olur. Bazı kurumlar 40 dakika üzerine uzun metraj, altında kısa film olarak nitelendirse de uzun metraj filmler nadiren bu kadar kısa olur. Kısa filmler genelde uzun metraj film öncesi denemelerdir. Çünkü kısa film yaparak maddi bir kazanç elde etmeniz zordur. Kısa filmler sürelerinden dolayı bir hikayenin geleneksel yapısını sadece bir parçasını anlatabilir ya da bir hikayeyi üstünkörü anlatır. Doğal olarak kısa filmlerde hikaye anlatma yeteneğinizi tam olarak göstermeniz zordur. Çarpıcı ve basit bir fikri işlemeniz daha avantajlıdır. Ama bir kısa filmin yapım aşaması uzun metraj filmlerden çok farklı değildir. Elbette filmlerin içeriğine göre çok fazla farklılıklar olabilir. Örneğin bilim kurgu türü bir kısa filmde görsel efekt süreci çok uzun olurken
Günlük hayattan bir konuyu anlatan bir uzun metraj filmde hiç görsel efekt yer almayabilir. Ama günümüzde bu değişkenlik gösterebiliyor. Günlük hayatı anlatan bir filmde hiç görsel efekt olmayabilir ya da çok fazla görsel efekt de olabilir. Dijital matte painting gibi tekniklerle normalde set olarak yapılması zor ya da pahalı şeyleri sıradan filmlerde bile görsel efektlerde yapabilirsiniz. Hiç beklemeyeceğiniz filmlerde aşırı fazla görsel efekt olabilir. Bu da post prodüksiyon sürecini uzatabilir. Bir filmde çekim sırasında yapılan özel efektlerle çekim sonrası bilgisayarda yapılan görsel efektlerin dengesi maliyet ve gerçekçiliğe bağlıdır. Genellikle görsel efektler daha ucuzdur ama özel efektler daha gerçekçidir. Görsel efektler ucuz olabilse de çok fazla uğraş ve vakit gerektirdiği için çok sayıda insanın çalışmasını gerektirebilir ve filmin türüne göre çok maliyetli olabilir. Görsel efekt alanı uzmanlık isteyen bir alandır. Biraz klişe de olsa dikkate almanız gereken bir nokta, bir film yapmaya kalkışmadan önce daha senaryo aşamasında kendinize bu filmi neden yapmak istediğinizi sormanız olacaktır. Para kazanmak için film yapıp iyi filmler ortaya çıkarmak elbette mümkün. Bir filmi izleyiciye sunduğunuz haliyle film iyi ise onu yapma amacınızın çok önemi kalmaz. Ama genelde bir filmi yapma amacınız o filmin kalitesini de etkileyecektir. Tutkuyla yaptığınız bir filme kendinizden ekstra bir şeyler katmanız söz konusuyken para için yapılan bir filmde bazı parıltılar eksik olabilir. Bana göre anlatmak istediğiniz bir derdiniz varsa ve bunu ne olursa olsun ortaya çıkarmak istiyorsanız yaptığınız filmin iyi olma ihtimali çok daha artar. Tabi sadece bu istek sizin iyi bir film yapmanızı garantilemez. Ama işin başında size çok kolaylık sağlar. Gerisi sizin yeteneğinize kalmış. Film yapmak çok kolay bir iş değil. Çok sayıda insanın farklı farklı işleri yaptığı, herkesin özveriyle çalışmasını gerektiren, uzun süren bir emeğin sonucu ortaya çıkan bir ürün. Kendinizi %100 vermediğiniz bir filmde bir noktada bıkkınlık duymaya başlamanız kaçınılmaz olacak. Bu yüzden önce dünyaya gerçekten göstermek istediğiniz bir hikaye bulmayla işe başlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenerek, yorum yaparak ve abone olarak destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.